Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. 2 haftadır Garmin'in VivoSmart 4 aktivite birlikliğini kullanıyorum. Bugün sizlere bu cihazla ilgili fikir ve tecrübelerimi anlatacağım. Eğer bir aktivite birlikliği arayışındaysanız videomu başından sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Çünkü bu videomda bir aktivite bilekliğinden neler beklemelisiniz ve benim kullandığım Garmin VivoSmart 4 nasıl bir cihaz, bununla ilgili detaylı bilgiler veriyor olacağım. Ben hayatımda ilk defa aktivite bilekliği kullanıyorum. Yani bunun öncesinde hiç aktivite bilekliği tecrübem olmamıştı. Ama onun öncesinde 4 sene boyunca aktif şekilde Apple Watch kullandım. Apple Watch bir akıllı saat. Yani aktivitelerinizi ölçmesinin yanında bir takım ek özellikleri var. Mesela nedir? Gelen telefonlara cevap verebiliyorsunuz, mesajlara yanıt yazabiliyorsunuz, bildirimleri detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz, Siri asistanı kullanabiliyorsunuz, Apple Pay ile ödeme yapabiliyorsunuz falan filan. Neyse, ek özelliklerini bir kenara bırakalım. Ben aktivitelerimi hep Apple Watch ile ölçtüm 4 sene boyunca. Apple Watch'ın aktivite ölçmek için gerçekten çok güzel bir arayüzü var. Yani basitçe 3 tane halkası var. Bir tanesi günde ne kadar egzersiz yaptığınızı sayıyor, bir tanesi kaç kalori yaktığınızı sayıyor, bir tanesi de ne kadar ayakta durmuşsunuz bunu sayıyor. Apple Watch kullanırken benim hedefim hep bu 3 halkayı kapatmaktı. Ve bu 3 halkayı kapattığımda bilirdim ki o gün aktif bir gün geçirmişim. Geçmişe yönelik data verdiği için de her gün halkaları kapattığınızda bir süre sonra, yani 2 aydır halkalarımı hep kapatıyorum, zinciri kırmayayım gibi, böyle sizi çok güzel bir şekilde motive ediyor hareketli olmaya. Neyse, ben Apple Watch'ım ile yüzme gafletinde bulundum. Normalde bu cihazların suya dayanıklı olması gerekiyor. Ama benimki bozuldu. Yenisini almak istemiyorum çünkü 2 ay içerisinde yeni model gelecek. Bir süre böyle idare edeyim dedim. Ama bir cihazla aktivitelerimi ölçmeye o kadar alışmışım ki, aktiviteleri ölçmediğimde spor yapma motivasyonumu kaybettiğimi fark ettim. Yani ne kadar hareketliyim bilmiyorum gün içinde, kaç kalori yaktım bilmiyorum, uyku kalitemi bilmiyorum falan. Böyle olunca böyle bir şeyim şaştı, yani günlük rutinlerim şaştı falan. Böyle olmayacak dedim, gittim bu cihazı aldım. Bu Garmin'in VivoSmart 4 modeli. Aslında 2018 yılında çıkmış bir cihaz. Yani böyle en yeni ve en son teknoloji falan değil. Ama bu aktivite bileklikleri o kadar çirkinler ki, yani gerçekten çok çirkinler. Aralarında yine eli yüzü en düzgün olan buydu. Bir aktivite bilekliğinden beklentim aslında çok basit. Yani ne kadar hareketliyim bunu ölçsün, kaç kalori yaktığımı ölçsün, uykumu takip etsin, bir de kalp atışlarımı ölçsün, bu kadar. Ama bu yeni model cihazları hani böyle teknolojik yapacağız diye ya da daha böyle gelişmiş yapacağız diye böyle bir sürü şey ekliyorlar. Bildirimleri gösteriyor, telefon geliyor bunu gösteriyor, Apple Pay ile ödeme yapabiliyor falan. Onları da tam olarak yapamıyorlar. Böyle saçma sapan yarım yamalık özellikleri olan bir cihaza dönüşüyor falan. Neyse, bu cihazı 2 haftadır dediğim gibi aktif şekilde kullanıyorum. Şimdi size iyi ve kötü özelliklerinden söz edeceğim. İyilerden başlayayım. Birincisi, bu cihaz gerçekten çok hafif ve bileğinizi hiç rahatsız etmiyor. Şimdi bu aktivite bileklikleri gece uykunuzu da ölçtüğü için uykuda da takmanız lazım. Bu yüzden konforlu olmaları çok önemli ve bu VivoSmart'ta hakikaten çok hafif, çok konforlu. Bu anlamda 10 üzerinden 10. İkinci iyi özelliği hareket sensörlerinin çok iyi olması. Yani ayağa kalktığımda, merdiven çıktığımda ya da bir egzersize başladığımda hemen bunu otomatik olarak algılıyor. Bu anlamda çok güzel. Üçüncü iyi özelliği bataryası 4 ya da 5 gün gidiyor. Şimdi normalde bu aktivite bileklikleri mesela 2 hafta bataryası giden modelleri falan var. Ama ben bundan önce Apple Watch kullandığım için, onu da her gün şarj etmek zorunda kaldığım için, böyle 4 gün 5 gün boyunca şarj etmeden bir cihazı kullanmak benim için çok konforlu. Yani iyi bir özellik. Dördüncüsü ise uygulama arayüzünün çok temiz ve kullanışlı olması, aynı zamanda çok detaylı bilgiler veriyor olması. Şimdi uygulama arayüzüne beraber bakalım. Böyle Garmin Connect diye bir uygulaması var bunun.
Arayüzü böyle görünüyor. Şimdi en üstte eğer bir egzersiz yaptıysanız bugün onun özeti var. Ben bu sabah eliptik bisiklette biraz çalışmıştım. Onun verileri var. Hemen altında kalp atış hızını gösteriyor. Bu anlık, yani şu anda ölçtüğü kalp atış hızı 101 gösteriyor benimki. Tıkladığım zaman geçmişe yönelik datayı da veriyor. Mesela bugünkü datayı görüyorum. İşte sabah eliptik yaptığım zaman mesela kalp atışlarım artmış. Sonrasında işte uykudayken biraz daha stabil gitmiş falan. Bu datada mesela kalp atış hızında bir anormallik varsa bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela doktora falan gittiğinizde de bu doktora göstermek için geçmişe yönelik çok değerli bir bilgi. Bunun hemen altında uyku datası var. Yine bugünün yani dün gece ne kadar uyuduysam onu gösteriyor. 7,5 saat uyumuşum. Bunun işte 40 dakikası derin uykuymuş. 2 saati REM uykusuymuş. 5 saate yakın da hafif uykuymuş ve hiç uyanmamışım. Bunun yine tıkladığım zaman hani 7 günlük veriyi buradan görebiliyorum. 7 gün ne kadar iyi uyumuşum falan filan bunu gösteriyor. Hemen altında bugün kaç kalori yakmışım o veri var. Onun altında bu hafta ne kadar egzersiz yapmışım onu gösteriyor. Yani bütün verileri günlük veriyorken bunu niye haftalık veriyor bilmiyorum. Bu bana çok mantıklı gelmedi doğrusu. Bunu günlük hani ölçemiyorum. Bugün şu kadar yaptım, bugün bu kadar yaptım. Bir de hedefi de yine haftalık koymuşlar. Onun hemen altında stres ve body battery diye 2 tane veri var. Şimdi Garmin diyor ki ben bir şekilde sizin stres seviyenizi ve vücut enerjinizi ölçebiliyorum. Yani bunu nasıl ölçüyor bilmiyorum. Stres için diyor ki nefes alışverişinize bakıyorum. Bir de birkaç tane daha veriye bakıyor. Sonra burada diyor ki stres seviyen şudur. Bugün atıyorum 7 saat 30 dakika rahat geçirmişsin. 30 dakikada çok yüksek stresli geçirmişim bugün bunun dediğine göre. Ya bu veri ne kadar isabetli doğrusu emin değilim. Çünkü bu 14 gün boyunca hani böyle çok aşırı stresli zamanım olmadı. Ya da çok rahat geçirdiğim bir zaman olmadı. Yani tamamen normal 14 gün geçirdim. Arada bir bana bildirim gönderdi. Hani stres seviyen çok yükseldi. Biraz nefes al ver, biraz rahatla gibi. Ama o da gerçekten çok stresli olduğum ana mı denk geldi emin değilim. Yani bu veriden biraz şüpheliyim. Altında vücudunuzun enerjisini gösteren ya da enerji seviyesini gösteren bir veri var. Burada da diyor ki kalp atış hızına bakıyorum, stres seviyesine bakıyorum, uyku düzenine bakıyorum, ne kadar hareket ettim buna bakıyorum ve bunların toplamından aslında bir puan veriyor. Sabah uyandığınızda bu vücut enerjisi puanı biraz yüksek oluyor. Gün içerisinde gittikçe düşüyor. Eğer çok düştüğünü fark ederse o zaman size biraz dinlen, işte vücut enerjin çok düştü falan gibi bildirim gönderiyor. Bunun altında ne kadar merdiven çıkmışsın ve ne kadar adım atmışsın günlük bu veriler var. Şimdi adım atmayı anlayabiliyorum ama doğrusu yani merdiven çıkma verisini anlamıyorum. Yani merdiven çıkıp inmek neden önemli? Ya da bununla ilgili niye kendime bir hedef koyayım? Niye kendime ne bileyim merdiven çıkma hedefi koyayım? Bu bana biraz manasız bir veri gibi geldi doğrusu. Altında kanımdaki oksijen oranını gösteren bir veri var. Hemen altında da bugünün özeti. Benim en sevdiğim data bu bugünün özetini gösteren bu tablo. Bu sayfayı editleyebiliyorsunuz. Yani kendinize göre optimize edebiliyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Ben mesela bu merdiveni çıkaracağım galiba içinden. Çünkü çok manasız buluyorum. Sevdiğim. Evet, arayüzü bu şekilde. Arayüzü dediğim gibi çok detaylı ve güzel. Şimdi gelelim kötü özelliklerine. Birincisi bildirim gönderiyor ama yarım gönderiyor. Örneğin haberler.com'dan bildirim geldi. Burada yazıyor haberler.com. Yani bildirimin ne olduğunu göremiyorum. Ya da mesela bazen bildirim geliyor işte cümlede 3 kelime yazmış, gerisini yazmamış falan. Yani çok hani gereksiz öyle bir bildirim almak. Bunu kapatayım dedim, sadece aktivite bildirimleri açık kalsın dedim. Öyle bir opsiyon maalesef yok, vermemiş. O yüzden böyle kaldı. Bu da benim canımı sıkıyor. Yani her seferinde böyle yarım yamalak bildirim görmek, işte bileğime bakmak falan hoş bir şey değil. İkincisi ekran dokunmatiği çok iyi çalışmıyor. Yani normalde mesela bileğimi böyle yaptığımda ekranın uyanması lazım. Bazen bileğimi çeviriyorum saate bakmak için, ekranı uyanmıyor, basıyorum yine uyanmıyor falan, böyle beni sinir ediyor gerçekten. Üçüncü kötü özelliği aktivite sayısının çok sınırlı olması. Yani sadece yürüme, koşma, eliptik, yüzme, bir iki tane daha böyle aktivite var o kadar. Yani Apple Watch'ın işte paten kaymadan dans etmeye, ne bileyim meditasyondan kickboksa kadar böyle bir sürü çeşit aktivitesi vardı. Ve ne aktivite yaparsanız yapın mutlaka orada karşılığını buluyordunuz. Bunda böyle çok sınırlı olması canımı sıktı doğrusu. Mesela kickboksun eksikliğini hissediyorum bunu kullanırken.
Dördüncü kötü özelliği ise arayüzünün aslında sizi böyle hareketli olmaya çok fazla nasıl diyeyim motive edememesi. Burada da hani böyle hedef koyuyorsun, ondan sonra badge'ler var ama bilemiyorum. Mesela ekranı ilk açtığım zaman bana hedefime ne kadar ulaştım ya da ne kadar daha hareketli olmam lazım bunu göstermiyor. Ya da ben Apple Watch'ın o halkalarını kapatmaya çok alıştığım için, o beni motive ettiği için bu beni motive edemedi. Bilemedim. Yani bunu taktığımdan beri daha hareketli oldum mu? Hayır, sadece eski hareket seviyemi devam ettirmeye çalışıyorum. Buradan da verileri takip ediyorum gibi. Şimdi Garmin'in iyi ve kötü özelliklerinden söz ettik. İyi özellikleri özetle çok hafif olması, uygulama arayüzünün kullanışlı olması, hareket sensörlerinin çok iyi olması ve günün özetini vermesi. Kötü özellikleri ise bildirimleri yönetemiyor olmak, ekran dokunmatiğinin biraz kötü çalışması, aktivite sayısının az olması ve çok fazla hani hareketli olmaya motive edememesi. Bir aktivite bilekliği olarak Garmin'i tavsiye eder miyim? Etmem. Yani kullanırken bana çok fazla keyif vermedi açıkçası. Piyasada başka modellere bakın diyeceğim ama gerçekten hepsi çok çirkin. Yani bu aktivite bilekliği piyasasında mesela Fitbit iyi bir markadır ya da bilinen bir markadır diyeyim. Ama modellerine bakıyorsunuz gerçekten hepsi Apple Watch'ın böyle yandan çakması gibi duruyor. Ya da çakması gibi duruyor. Garmin'in yeni modellerine bakıyorsunuz böyle kocaman, plastik, düğmeli falan böyle acayip modeller. Gereksiz cihazlar gibi duruyor falan. Önerebileceğim şey gidin en temiz bir akıllı saat alın. Hem aktivitelerinizi ölçersiniz, hem bir sürü ek özelliği var, hem de daha estetik. Akıllı bileklik tecrübeniz varsa yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz, cevap vermeye çalışacağım. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.